Merhabalar. Bu tarifi benden o kadar çok istediniz, o kadar çok mesaj aldım ki ve karşınızda hepimizin sevgilisi Buz Devri Sid. Yeni örgüye başlayanlar için en temel terimleri göstererek anlattım. Araba direksiyonuna ya da çantanıza bağlayabilmeniz için boynunu büyük, anahtarlık olarak kullanabilmeniz için ise orijinal versiyonunu hazırladım. Hadi beklemeden yapımına geçelim. Şimdi beyaz ipliğimi aldım. İpimi böyle çeviriyorum. Yine sihirli halkamı yapacağım. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşaret şeyimi ortadaki ipi çekiyorum. Elimle ovalleştirip başladığım sık iğnenin üzerine batıyorum. İplik kaydırma yaptım. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağım. Şu an 6 tane 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Hemen yanından. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Hemen yanından. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve altıncı artırmamı yapıyorum. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yaptım. 2 tane zincir çekelim. Ve gözümüzün zemini hazır. Şimdi ortasından vidalı göz geçireceğiz. Böyle tığımı orta kısmına sokup şöyle birazcık şöyle yapayım. Çok sıktım çünkü. Vidanın daha rahat geçebilmesi için. Daha sonra vidasını buradan geçiriyorum. Şöyle kapağı da bu şekilde. Böyle sabitliyoruz. Ve gözümüzün burası hazır. Şimdi alt kısmını yapalım. Bunun için ten rengini alalım. Yine kendi ördüğümüz. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Hemen yanından birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum ve son altıncı artırmamı yapıyorum. İkinci sıranın sonu 12 tane sık iğne. Üçüncü sırada 3 tane artırma yapacağız. Bunun için 3 ör 1 artır 3 ör 1 artır yapacağız. 3 tane artırma yapacağız. 12 taneyi de 15 tane olacak. Şimdi hemen yanından birinci artırmamızı yapalım. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci artırmamızı yapalım. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü artırmamızı yapalım. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Sıra sonuna geliyorum. 1, 2, 3 tane. Şu an etrafın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Dördüncü sırayı da 15 tane olarak örelim sıra sonuna kadar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar örelim. İsterseniz işaretleyici de takabilirsiniz. Küçük bir parça ben gerek yok diye düşündüm. Ve sıramın sonuna geliyorum. Bakın başladığım yer burası, hizasına geldim. Yukarı çıktığım yer burasıydı. O kadar önemli değil. Yandakine batıyorum. İplik kaydırma yaptım. 2 tane zincir çekelim. Burayı birazcık
Şöyle dikmek için uzun bırakalım. Sonra kendimize dikiş için güzel bir iğne seçelim. Şimdi şu ipi içine bırakacağız. Şunların da şöyle parça iplerin içine koyalım. İçine çok minik bir parça şey de vereceğim. Elyaf da koyacağım. Dikerken ben şöyle yuva gibi olsun istiyorum. Bu şu şekilde. Yani şu şekilde dikmeyi başarırsanız süper. Buna dikmek için en böyle şey. Ben de şuradan bir katmanını aldım. Mesela şuradan çıkıyorum. Bir sonrakinden girip son buradaki bir katmanı aldım altından. Dikerken çünkü şöyle dursun istiyorum. Ya bunu başarabileceğiniz bir dikiş varsa, çünkü bu gözün içinde olsun istiyorum. Birkaç deneme yaptım ve en iyi böyle durdu. Bakın buradayken böyle. Sonra şunun da altından katman aldım. Amacım dediğim gibi şuradaki beyaz ipliğimizi bir dakika şöyle çekelim. Şu. Çünkü geçiyor. Bunu hatta şuradan şöyle bir şey alayım. Bir parça ve bunu buraya sabitleyelim. Bir daha yukarı çıkmasın böylelikle. Göz bebeği gösteren en güzel yeri, o yüzden yani buraya fazla özenin. Bebeklerinizin yüzüne çok özenin. Olmadı tekrar sökün. Ama yüze özenin. Diğer taraflar çok önemli değil. Karnı, ne bileyim, oralarda hani hata kabul eder ama yüzdeki şey güzel göstermez bebeğinizi. O yüzden yüze birazcık özenelim. Şöyle ipimizin fazlasını şöyle çok da çekmeyelim. Dikiş izlerimiz belli olmasın. Şimdi bunu bir tane buraya, ipimiz genişlememesi için buraya bir tane düğüm yapacağım. Şimdi bebeğimizin şöyle yanından ne çok hafif yukarı doğru ne çok aşağıda, tam şu hizası. Gözün bu bittiği yer, mesela şurayı şöyle düz gibi düşünüyorum. Şöyle buraya dikeceğim.
Arkadan da tutturacağım birkaç tane. Gözün oynamasını istemiyorum çünkü yerinden. Tadam. Şimdi gözümüzün bir tanesini yaptık. Ben diğerini de yapıp dikeyim. Şimdi ben gözlerini yaptım. Burnunu yapalım. Bunun için kahverengi ipimi aldım. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 bir saniye ince tığ almışım. 3 4 5 ve 6 ipimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birinci sıramın sonu 6 tane sık iğne. İkinci sırada şimdi yan yana 3 tane artırma yapalım. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Sonra 3 tane de düz öreceğiz. 1 2 3. Ne oldu? 9 tane sık iğnemiz oldu. 6 taneydi, 3 artırma yaptık. 9 tane oldu. Şimdi sıra sonuna geldim. Şimdi bir tane örüyorum. Zaten 3. sırada bitiyor. Bir tane örüyorum. Şimdi birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Sonra sıra sonuna kadar 1 2 3 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafımın sayısı 12 tane sık iğne. Başladığım sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 zincir. Bu kadar. 6 taneydi. 3 tane yan yana artırdık. 9 tane oldu. İkinci sıranın sonu. Üçüncü sırada yine aynı şekilde artırdığım taraftan hemen bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yaptık. 3 artırma yaptık ve 9 taneydi. 10, 11, 12 tane oldu. Üçüncü sıranın sonunda. Şimdi burnumuz artık tamam. Burnumuzu dikelim. Aynı ipliğimi alıyorum. Bebeğim şöyleyken burnu şimdi üst kısmı sivri. Şimdi ona göre ayarlama yapıyorum şu anda. Üst kısmı sivri, alt kısmı düz olacak. Şöyle yaparsam burada tepe kısmının bittiği yer 1 2 3 4 dördüncü sıranın sonunda bitmiş. Yani şöyle 1 2 3 4 şurada bitmiş. Biz de öyle yapalım. Şurada alt kısmı burada. Şimdi göz yüzün ortasından dikiyorum. 1 ipi sanırım biraz küçük kesmişim. Ve alt kısmı için yeter. Şimdi buradan batırıp tepe kısma çıkıyorum. Şimdi burada ortası hangisi? Şu.
Böyle yapıyorum. Sonraki şuraları bakın şu üçgenleştirdim. Fazla ipliğini içine verelim. Şöyle dikişimizde şurayı şu üçgen olarak düşüneceğiz. Altı düz diktim. Tepeden bir tane battım. Şimdi buradan çıkıyorum. Şimdi bu olay dikişte bitiyor. Şurayı da şöyle asla oval dikmiyoruz. Şurayı sivri olarak düşünelim ve üçgen olarak dikeceğiz. Köşemiz bu şekilde. Dediğim gibi burada olay dikişte bitiyor. İpliğim biraz küçük almışım. Hemen şu tarafa geçiyorum. Şu bozmayalım. Şunu da çok köşeli de olması gerekiyor ama çok da yuvarlak da olmasın. Şöyle. No. Şöyle iplik çöplerimi yine içine atıyorum. Şurayı tamamdır. Şimdi ağzını dikelim. Sid'in böyle kocaman bir gülüşü var ve bakın şeyin yanından geçiyor, burnun yanından geçiyor. O yüzden şuraya kadar geliyor diye düşünüyorum. 1 2 3 şuraya kadar geliyor. Şuradan batıp ipliğimin arkasını düğüm yapmadım. Küçük bir iplik aldım. Yeterli olacaktır. Şöyle düşünüyorum. Bence güzel. Buradan da batıp başladığım yerden çıkıyorum. Şu eğim güzel böyle. Bunları birbirine bağlayalım. Sonra tığımla içine veriyorum.
ağzımız şöyle. Şimdi siyah bir iplik alalım. Daha doğrusu ben daha önceki şu kullandığım ipin kanısını ayırdım. Ve ince ip aldım, siyah. Ben şu yaptığım ipin katına ayırdım ve ince bir iğne aldım. Şimdi şöyle ağzını istediğim şekilde verdikten sonra sen şu eğim güzel. İpin ucunu düğüm yaptım. Geçiriyorum. Böyle minicik, hiç belirsiz. Güzelce dikiyoruz. Dediğim gibi yüz en çok özenmemiz gereken yer. Bebeğimizi gösteren yer yüzü. Yani buraya kadar sabrettik, yaptık. O yüzden burada da böyle detaylı güzel yaparsak bebek daha güzel görünür. Şöyle çıkmasın. Ben bir tane daha gidiyorum. Bebeklerimizin sağlam ve bozulmayacak olması önemli. Böyle hiçbir zaman gönül rahatlığıyla verelim bütün çocukların eline. Ve tamamdır. Zaten ipim ince olduğu için bunu burada böyle minicik şey yapabilirim. Şöyle geçirsem yeterli. Şimdi dişlerini yapalım. Bu aşamada isterseniz ince bir ip. Ben böyle şu ipi kesiyorum. Bu böyle 3 katlı. Bunun bir katını ayırdım. Mutlaka ince olması lazım burada yapacağınız ipin. Çünkü diş yapacağız ve ince ile yapmamız lazım. Kalın iple olmaz. Çirkin durur. İlmek oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekelim. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Tığımı doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkisini bir, ikisini bir. Sonra bir, iki tane zincir çekelim. Yanındaki zincire batıp şöyle iplik kaydırma yapalım. Daha sonra bir sonraki zincire geçelim. Yine iplik kaydırma yapalım. Sonra bir, iki tane zincir çekelim. Tığımı doluyorum. Çakma sık iğne yapacağım. Bir sonraki zincire üçünü birlikte çekiyorum. Şimdi büyük diş yaptık, küçük diş yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. Hepsini bir çektim. İki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki şeye batıp, zincire batıp iplik kaydırma ve bir şöyle. Sonra buna uygun bir iğne bulayım. Şimdi bu dişimiz böyle hafif yanda. Bunu böyle çok özenli olacak şekilde dikmemiz lazım. İsterseniz diş yapmayabilirsiniz. Gülümsemeyle de bırakabilirsiniz.
Şurada ben şöyle bir tane şuradan şöyle yapmak istiyorum. Hem şu iki dişin arasını biraz daha oymak istiyorum. Şu şöyle. Hı. Ah, tırnağımı batırdım. Aa, çok acıdı. Bence güzel oldu böyle. Şu azıcık daha küçük yapabilirmişim sanki şöyle. Ama bence böyle tatlı oldu. Bir üşenme geldi şu an. Aa. Sonra bunu burada sabitleyelim. Ve dişlerimiz de hazır. Şimdi isterseniz bebeği burada da bitirebilirsiniz. Anahtarlık olarak tepesine zincir de çekip ya da anahtarlık arka sarpı ya da benim gibi biraz daha detay vermek isterseniz size bu detayları nasıl tırnaklarını verebileceğinizi göstereceğim. Şimdi yine bu ince ipimizi alıyorum. Diğer katını aldım. Tırnağı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle ilmek oluşturdum. Elimin üst tarafından öyle yaptım. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Pardon, şöyle birini çektim. Üçlü trabzan. İkincisiyi çektim. Üçüncüsünü çekmiyorum. Bekletiyorum. Bir. Tığımı tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın birini çekiyorum. İkincisini çekiyorum. Sonra bu hepsini bir çektim. Sonra bir, iki, üç zincir çekiyorum. Dibindeki yere batıyorum. İlmek kaydırma yapalım. Tırnağımızın bir tanesi oluştu. Sonra yana doğru geçeceğiz. İp sürüklüyorum şu anda. Bakın şöyle bir. Sonra bir sonrakine geçiyorum. 2. Tekrar bir, iki zincir çekelim. Tığımı doluyorum. Üçlü trabzan. Batıyorum. Birini bir çektim. İkisini bir çektim. Bekletiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Tekrar batıyorum. Birini bir çektim. İkisini bir çektim. En son bu üçünü birlikte çekeceğiz. Üçünü birlikte çekiyorum. Sonra bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. İplik sürükleme yöntemiyle bir sonraki ilmeğe geçip böyle bir, iki ve şuna geçiyorum. Tırnakların aralarını siz bilirsiniz. Ne kadar yapmak isterseniz. Bence böyle sanki ideal. Tekrar bir, iki zincir çekelim. Üçlü trabzan yapalım.
Hepsini çekelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına batıp iplik kaydırma yapalım. 2 zincir çekelim ve bitirelim. Ve şöyle elimizle bir düzeltelim. Ve böyle minik tırnaklar oldu. Dediğim gibi bunu yapabilirsiniz. Çok uzunmuş. Bunları içinde kaybetmem çok zor. Keselim birazcını. Şöyle fazla iplerini içine veriyorum. Şimdi ayak tırnaklarını da yapalım. Ellerini de yapalım. Eli böyle yaptım. Ayak tırnaklarını da sadece karşısına yaptım. Yan yana 3 tane. Hemen onu da göstereyim. İlmeğimi oluşturdum. Sadece karşı tarafa yapacağım. 1, 2, 3. Şu 3 tane yapabiliriz. Şuradan başlayalım. Yine üçlü trabzanın birinciyi alıyorum. Aynı deliğe batıyorum. İkinciyi alıyorum. Biraz daha kalın isterseniz bir tane daha da yapabiliriz aslında. Bence yapmayalım ya da. Çekiyorum. Sonra 3 tane zincir çekelim. 2, 3. Şöyle ilmek kaydırma yapalım. Bir sonrakine geçelim. Sonra yine 2 tane zincir çekeyim. Hatta 3 zincir çekeyim. Bakayım 3 daha iyi olacak. Tığımı doluyorum. 1, 2. Tekrar 1, 2. Üçünü bir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. Ve bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3. Bir. Aynı yere aldığım küçük ipliğim bitiyor. Hepsini bir çekiyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Bir, iki de zincir çektim. Tadam. Böyle minik küçük tırnaklarımız da oldu. Şimdi bu fazla iplerini yine içine verelim. Ve tarifimizin sonuna geldik. Umarım sevdiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım bol bol satışlar elde edebileceğiniz bir tarif olmuştur. Benden helallik isteyenler oluyor tarif verdiğim için. Helal olsun. Eğer küçücük benim için bir şey yapmak isterseniz bana güzel dualarınızı, güzel dileklerinizi gönderirseniz mutlu olurum. Instagram hesabım Son Oyun Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.